Modern Kroşe sayfamdan herkese merhaba. Bugün de sizlerle birlikte bu güzel modelimizin yapılışını paylaşacağım. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok narin, çok şık duran bir model. Bunu yeleklerde, hırkalarda veya etol şallarda veya içine aynı renklerde bir ton açık veya koyu astar dikerek bebek battaniyelerinde, yani her örgüde kullanabileceğiniz çok şık bir model. Eğer ki isterseniz de bunu işledikten sonra, ördükten sonra şöyle boncuklarla da görseline daha güzellik katabilirsiniz. Böyle de bir fikir olsun sizlere. Şimdi ip olarak ben şu ipten Nako süper ince narin kullandım. Sizler bunun bir tık koyusunda yapabilirsiniz. Tığ olarak ise 3 numara 2.20 milimlik tığ kullandım. Şuradaki olayı yapabilmek için de, çiçeklerimizi yapabilmek için de şöyle 3 numara 1.70 milimlik tığ kullandım. Bunun kalını da olabilir. Şu kısmı bize önemli yaparken, çiçekleri yaparken bu kısımda çalışacağım için böyle bir tığ olması yeterli. Hemen hazırlığımızı yapalım ve başlayalım. Evet, hemen zincirimizi çekerek başlıyorum. Burada zincirimizde 14 ve katlarını yapacağız. Sizler ebatını ona göre ayarlarsınız. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30. Bu şekilde dediğim gibi 14 ve katları olacak. 14 artı 14 artı 14. Bu şekilde istediğiniz boyuta gelinceye kadar zincirimizi çekip gelelim. Evet, bakın zincirlerimi ben çektim. Böyle küçük bir parçada göstereceğim sizlere. 14 artı 14 artı 14 tane bu şekilde yaptım. 3 tane modelimizi bu şekilde yerleştireceğim ben buraya. Şimdi bundan itibaren 14 artı 14 artı 14'ten sonra bakın artı 10 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tekrar buradan itibaren buradan tutuyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tığımı doladım. Bakın tutmuş olduğum zincirimin kanatına 2 de çektiğim trabzan yapıyorum. Tekrar 1, 2 tane zincir çektim, tığımı doladım aynı noktaya. Bir trabzan daha yapıyorum. Bir yuva oluşturdum. Tekrar tığımı doladım. 1, 2, 3, 4. zincirimin kanatına yine 2 de çektiğim trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir, tığımı doladım aynı noktaya. Bir trabzan daha yapıp bir yuva daha oluşturdum. Tığımı doladım. 1, 2, 3, 4. zincirimin kanatına yine bir trabzan yaptım. 2 tane zincir, aynı noktaya bir trabzan daha yapıp 3. yuvamı da bu şekilde oluşturmuş oldum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çektim. Tığımı doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirimin kanatına yine 2 de çektiğim trabzan yaptım. 2 zincir, aynı noktaya bir yuva daha oluşturdum. Bakın görüntü bu şekilde. Tekrar tığımı doladım. Yine buraya 3 tane yapacağız. 1, 2, 3, 4.'ye bir trabzan yaptım. 2 tane zincir, aynı noktaya bir yuva daha oluşturuyorum. 2. Bakın 4.'ye tekrar 2 zincir, aynı noktaya bir yuva daha oluşturdum. Tekrar 3 tane yaptık. 5 tane zincir çektim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirimin kanatına yine 2 de çektim. Trabzan yaptım.
2 zincir, aynı noktaya bir trabzan daha. Pardon, burada zincir çekmiyorum. 1 2 3 dördüncü zincirimin kanatına aynı noktaya ikinci yuvamı oluşturdum. Beş zincir, 1 2 3 4 5 altıncı zincirimin kanatına 2 de çektiğim trabzan. Buraya yine 3 tane modelimizi, yuvamızı oluşturacağız. Evet, bakın bu şekilde oluşturduk. Şimdi burada bir tane zincir çektim. En son zincirime 2 de çektiğim trabzan yaptım ve köşemi oluşturdum. 1 2 3 4 tane zincir çektim ve modelimi döndürdüm. Evet, 4 zincirimi çektim, tığımı doladım. Bakın ilk yuvamın içerisine yine 2 de çektiğim trabzanımı yaptım. 2 zincir, aynı noktaya bir trabzan daha yaptım. Tekrar tığımı doladım. İkinci yuvamın içerisine geliyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Buraya yeniden bir iki de çektiğim trabzan yaptım. Şimdi burada çiçeğimizi yapacağız. Şurayı biraz geniş aldım. Evet. Bu tığımı bırakıyorum. Şu tığımı aldım. Bakın bu şekilde şurada işlem yapacağım ben. Tığımın rahat geçebilmesi için. Bakın bu şekilde tuttuk. Burada serbest bir şekilde 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16 ve 17. Bakın 17 tane buraya sardım. Tekrar tuttum ipimi. Tığımdan bu şekilde içinden kaydırıp içinden çıkardım. Tekrar toparlıyorum bakın. Sıkılaştırdım. Modelimi döndürdüm. Bakın buradaki kanatın içerisine sık iğne ile sabitliyorum. Evet, birinci yaprağımızı bu şekilde yaptık. Şimdi ikinci yaprağımızda yine aynı şekilde bakın buraya getiriyorum. Sayıyorum 2, 3, ve 17. Bakın ipimi tuttum. Tığımla içinden dikkatli bir şekilde kaydırıyorum. Toparladım ve birleştirdim. Tekrar bakın modeli döndürdüm bu tarafa. Yine aynı şekilde bakın bu kısma. Buraya sık iğne ile sabitliyorum. İkinci yaprağımı da bitirmiş oldum. Tekrar aynı şekilde bakın üçüncü yaprağımı yapacağım. Yine getirdim buraya. Sayıyorum 1, 2, ve 17. Tuttum. İçinden
rahat bir şekilde çekip çıkardım. Ve sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar bunu da bakın. Üçüncü yaprağımı ise tam şu kısımdan, V'mizin orta kısmından sabitliyorum. Tekrar bakın getirdim. Dördüncü yaprağımı yapacağım. 1, 3, 17. Tekrar getirdim. Bakın rahat bir şekilde içinden çekiyorum. Topladım, döndürdüm. Bakın bunu ise tam şuradan, V'mizin hemen yanından sabitliyorum. Dört tane oldu. Sonuncuyu yapıyorum. Bakın tekrar getirdim. Ve 17. Getiriyorum. İçinden çekiyorum ipimi. Sık iğne ile kapattım. Son yaprağımız da zaten bu. Bakın. Bu kez bunu da tam şu kısımdan. Yine sık iğne ile sabitledim. Tekrar bakın modelin arkasına geldim. Şuradan 2 katı alıyorum. Kaydırma yöntemiyle birleştirip bir tane zincir çektim. Burada çiçeğimizi yapmış olduk. Devam ediyorum. Tığımı doladım. Bakın tam burada bir tane yuvamız kaldı. Buraya geliyorum. Yuvamı yapıyorum. 2 zincir aynı noktaya bir trabzan yapıyorum ve buradaki yuvamı oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Tığımı doladım. Hemen buradaki üçlü yuvama geldim. 2 zincir. İkinci yuvama geldim. Üçüncüyü de yaptım. 5 zincirimi çektim. Bir sonraki yuvama geldim. 2 zincir. Tekrar tığımı doladım. İkinci yuvama geldim. Burada bir zincir çektim. Aynı noktaya bir trabzan daha yaptım. Şimdi burada yine yuvalar, çiçekler yapacağız. Bunun gibi. Hemen tığ değiştiriyorum. Yine tığımı aldım. Buraya getirdim. Sayıyorum. 1, 2, 3, 17. Tuttum. Ve ipimin içinden dikkatli bir şekilde çekiyorum. Döndürüyorum. Ve ilk bacağı bakın bu kısma sabitledim. Tekrar getiriyorum. 5 tane bu şekilde yapacağız. 3, 4,
ve 17. Dikkatli bir şekilde çıkartıyorum. Sık iğne ile birleştirdim. Tekrar geldim. Bakın yine bu kısma. Sık iğne ile sabitledim. Tekrar üçüncüyü yapıyoruz. Üç. Ve 17. Tuttum. İçinden geçirdim. Ve sık iğne ile sabitliyorum. Döndürdüm çiçeğimi. Bakın üçüncüyü buradaki V'nin tam orta kısmına yerleştirip sabitliyorum. Tekrar getirdim. Ve 17. Tuttum. Sabitledim. Bakın bunu da tam şu kısma bakın. Buraya sabitliyorum. Sonuncu çiçeğimi yapıyorum. Ve 17. Getirdim. Bakın içinden çekiyorum. Ve bir sık iğne yaptım. Tekrar döndürdüm. Bu kez bakın çiçeğimin hemen yanına. Sabit değiştirdim. Çiçeğimin arkasını döndürüyorum. Bakın buradan iki kanatı aldım. Kaydırma yöntemiyle birleştirip bir zincir çektim. Tığımı değiştiriyorum. Tekrar tığımı doladım. Bakın burada tek yuvam var. Buradaki yuvaya geldim. Yine yuvamı oluşturuyorum. 2 zincir aynı noktaya bir tane daha trabzan yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Burada ikinci zincirime bir trabzan yapıp köşemi oluşturdum. 4 tane zincir çektim. Modelimi döndürdüm. Evet bakın bu şekilde çiçeğimiz oluşuyor. Şimdi 4 tane zincirimizi çektik. Tığımı doladım. Bakın ilk yuvama yine bir yuva yapıyorum. 2 zincir aynı noktaya bir trabzan daha. Tığımın başını doladım. Bakın burada tam orta kısmımdaki çiçeğimin tam dip kısmından aldım. Bir trabzan yaptım. 2 zincir aynı noktaya bir trabzan daha yaptım. Buraya da yuvamı oluşturdum. Tekrar bakın sonuncu yuvaya geldim. Üçüncü yuvamı da oluşturdum. 5 tane zincir. Tekrar bir sonraki yuvaya geçiyorum.
Bakın 3 tane yuvamı yaptım, 5 zincir. Buraya geldim. İlk yuvamı oluşturdum. Tekrar bakın, tam ortadaki çiçeğimin orta kısmından bir trabzan yaptım. Aynı noktaya tekrar bir trabzan daha yapıp yuvamı oluşturdum. Tekrar sonuncu yuvaya geldim. Ve üçüncü yuvamı oluşturdum. Bir zincir, bakın ikinci zincirimin kanatına ikili çektiğim trabzan yapıp köşemi oluşturdum. 4 zincirle de modelimizi döndürdük. Evet, ilk çiçeklerimizi yaptık. Şimdi burada ise yine aynı şekilde her yuvanın içerisine birer tane yuva yaparak sonuna kadar gideceğim. Evet, bu sıramı da tamamladım. Tekrar modelimi döndürdüm. Şimdi burada da aynı şekilde hiçbir işlem yapmayacağım. Sadece yuvalarımın içlerine yine yuvalar yaparak bu sıramı da tamamlayacağım. Evet, bu sıramı da tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sıramızı da bu şekilde yapmış olduk. 4 tane zincir çekiyorum. Modelimi döndürdüm. Şimdi bu çiçeklerimizden tam orta kısma yerleştireceğiz. Kenarlarımız yine bu şekilde devam edecek. Hemen burayı yapayım.
Bakın ilk yuvamı yaptım. Tekrar ikinci yuvamı yaparken burada arasında bir tane zincir çekiyorum. Şimdi buraya çiçeğimizi yerleştireceğiz. Yine aldım. Bakın tam ortaya getirdim ve sayıyorum. 2 ve 17. Tığımı içinden dikkatli bir şekilde çekiyorum. Ve topladım. Modeli döndürdüm şöyle. Bakın ilk bacağı sık iğne ile sabitliyorum. Tekrardan yine ortaya getirdim, sayıyorum. Ve 17. Tekrar içinden çekiyorum. Topladım sık iğne ile modeli şöyle döndürdüm. Yine aynı noktaya sabitledim. Şimdi tekrar üçüncü çiçeğimizi yapıyoruz. Ve 17. Dikkatli bir şekilde çektim. Bakın üçüncüyü de buradan tam orta kısımdan sabitledim. Tekrar dördüncüyü yapıyorum. Ve 17. Tekrar içinden çıkardım ve sıkıştırdım. Bakın bunu da tam şu kısma sıkıştırdım. Tekrar getiriyorum. Sonuncu yaprağımı yapıyorum. Sıkıştırdım. Bakın bunu da hemen şöyle tam bir sonraki yaprağımızın hemen dibinden sabitledim. Çiçeğimin arkasını getiriyorum. Bakın buradan iki kanat alıyorum. Kaydırdım. Bir tane de zincir çektim. Tığımı değiştiriyorum. Tekrar bakın sonuncu yuvam burası. Hemen buraya yine bir yuva yapıyorum. Beş zincir devam ediyorum.
Bir zincir, ikinci zincirimin kanatına köşemi oluşturdum. 4 zincirle tekrar modelimi döndürdüm. Ve devam ediyorum. Bakın çiçeğimizin arkasına geldim. İlk yuvamı oluşturdum. Tekrar bakın tam orta çiçeğimizin dibinden bir trabzan, 2 zincir aynı noktaya bir yuva oluşturuyorum. Devam ediyorum. Evet, bu kısmı da yapalım. Evet, sonuna kadar geldim. Şimdi burada yine boş olarak öreceğiz. 4 tane zincirimi çektim. Sadece yuva yapacağım burada. Evet, bu şekilde sonuna kadar götürelim. Hiçbir işlem yapmayacağız. Sadece yuvalar oluşturacağız. Sonuna kadar gidelim. Evet, sonuna kadar getirdim. 4 tane zincirimi çektim ve modelimi döndürdüm. Şimdi burada da hiçbir işlem yapmayacağım. Burada da sadece yuvalar oluşturacağız. Tekrar yuva yaparak sona doğru evet, burayı da sonuna kadar götürelim. Evet, bakın sonuna kadar yine sadece yuvalar oluşturarak geldim. 4 tane zincirimi çektim. Şimdi burada tekrar çiçek başlatacağım. Bu kez orta kısmı sade öreceğiz. Düz bir şekilde iki yanlara yine aşağıdaki olmuş ki aşağıdaki sıramızdaki gibi 2 tane buraya yerleştireceğim. Şimdi 4 tane zincirimi çektim. Bakın ilk yuvamı düzgün bir şekilde yapıyorum. İkinci yuvamda ise ilk trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar bir trabzan daha yaptım. Burada tekrar çiçeğimizi başlatacağız. Bakın bu şekilde aldım. Tekrar çiçeğimi başlatacağım. Bu şekilde ilerleyecek modelimiz. Siz boyutuna göre tabii ki ilk etapta yanlarda, daha sonra orta kısımda böyle çaprazlamasına şuradaki modeldeki gibi bu şekilde devam edip gidecek modelimiz. Evet, bu kadar. Eğer ki etol şal yapmak isterseniz de boyutunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Daha sonra şu kısımlara püsküller takarak çok güzel, çok yakışacaktır eminim. Hatta bu modelden bere bile yapabilirsiniz. Çok güzel olur bu şekilde. 2 kat örüp orta kısmını, tam arka kısmını, şu ön kısımlarını iğneyle büzdürdüğünüz zaman şu kısma da böyle bir fıstık tarzı bir şey gittiğiniz zaman çok güzel bir berede olacaktır. Bu da benden size fikir olsun. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Aşağı açıklamalar bölümüne Instagram sayfamın linkini bırakacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Abone olup zil tuşunu aktif hale getirdiğiniz takdirde videolarımı attığım anda haberdar olacaksınızdır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle ve benimle kalın.